Merhaba değerli izleyicilerim. Pirhanoğlu'nun penceresinden sevgiler ve saygılar. Yepyeni bir programla karşınızdayım. Bu programımızda ahlak, adalet ve eğitim konusunu enine boyuna işleyeceğim. Evet, Türkiye olarak en büyük sorunlarımızdan ahlak sorunu, adalet, yargılama sorunu ve eğitim sorunu. Konumuzu işlemeye başlamadan önce başta YouTube ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Abonelerime, takip edenlere, yorum beğeni yapıp paylaşanlara ve sorularından programımıza katılanlara ve şu anda da beni izleyen kardeşlerime hep teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, 41 yıl resmi hizmetimden sonra YouTube'da bir kanal açtım. Kur'an araştırmaları, Kur'an kavramları, Kur'an ışığında kavramlar veya kavramların hikmeti başlığında çalışmalarımı sunuyorum. Şu anda beni izlemekte olan abonelerim olmayan kardeşlerime de, seyircilerime de abone olmalarını, programa katılmalarını, soru ve yorum yaparak paylaşımlarda bulunmalarını bekliyorum. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Saygıdeğer izleyiciler, bugün ülkemizin en büyük problemi ne? Ülkemizin şu andaki hali hazırdaki en büyük problemi ne? Bu konumuz, durumumuz, yani yaşamış olduğumuz bütün bu olayların tamamı bir kader mi yoksa tercih mi? Bozulan ekonomi mi? Hayat pahalılığı mı? Dar gelirlerin durumu mu? Emeklerin ve dar gelirli olan insanların hayat pahalılığı karşısında aciz duruşları mı? Günden güne ortam sürekli değişiyor ve günden güne artan fiyat artışları mı asıl büyük mesele? Kadına yönelik şiddet mi en büyük problemimiz? İstismarlar mı? Tacizler mi? Cinayetler mi? Kadın hayatına son vermeler mi? Konu başlıklarını tabii ki uzatabiliriz. Tabii ki bütün bunlar ülkemizin, milletimizin çözüm bekleyen hem de acil çözüm bekleyen sorunlarıdır. Gıda teröründen bahsedelim. Gıdadaki taşişlerden mi bahsedelim? Taklitlerden bahsedelim. GDO'lu gıdalardan bahsedelim. Hangisi ülkemizin en önemli gündemi? Tabii olaylar hızlı bir şekilde geliştiği için insanoğlu bunları çoğusunu takip edemiyor. Meselenin temelinde, yani bütün bu olup bitenlerin temelinde ahlak erozyonu var. Ahlaki değerlerimizde kayıplar var. Adaletin geç kalması ya hiç tecelli etmemesi veya geç kalması gibi bir sorunlarımız var. Eğitimde yetersizlik yahut da normlara uymayan eğitim veya okullaşma oranındaki düşükler, sınıflaşma oranındaki düşükler, niteliksiz bürokratik işlemler vesaire vesaire, bütün bunları sayabiliriz. Esasen adaletin tecelli etmemesi ve ahlaki çöküntünün temeli eğitimsizliktir. Yani hem adaletten bahsedeceğiz hem ahlaki değerlerden bahsedeceğiz. Yani ahlak erozyonundan bahsedeceğiz. Ama bütün bunların temelinde aslında eğitim sistemiyle ilgilidir. Yani ahlaklı insanları da eğitimden geçirmek suretiyle çağın normlarına, zamanın normlarına, milli ve manevi değerlere uygun bir şekilde insanları yetiştirirsek bu sorun çözülmüş olur. Adalet sorunu da çözülmüş olur, ahlak sorunu da çözülmüş olur. Evet, hangisi öncelikli olarak bakılması gereken yahut da üzerinde durulması gereken konulardan birisi?
Türkiye'nin, ülkemizin karşılaşmış olduğu en büyük problemleri derinlemesine bu programda irdelemeye, incelemeye, analiz yapmaya, yorumlar yapmaya ve çözümler üretmeye çalışacağım. Suçluyu öncelikle bazı haberlerinden girelim. Suçluyu takip eden polise silahlı karşılık veren sadistler yahut da sabıkalılar. Efendim 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar yapıp ve günlerce komada kaldıktan sonra hayatının sonlanması. Bir günde 3 kadın cinayeti. Bu Eylül ayında 34 tane kadın öldürüldü. Aynı zamanda nitelikli dolandırıcı yakalandı. 30 nitelikli dolandırıcı yakalandı. Aynı zamanda da serbest bırakıldı. Adli ve aynı zamanda adalet sorunu. Sokak ortasında cinsel istismara ve saldırıya uğradı ve adli kontrola serbest bırakıldı. Bakın bütün bunlar hepsi günü gününe yaşamış olduğumuz olaylar, hadiseler. Özellikle son günlerde kadınlara yönelik büyük şiddet eylemleri, taciz ve cinsel istismar olaylarını çokça sıkça şahit olmaktayız. Birinden almış olduğum ödünç olarak bir cümle var. Hoşuma gidiyor. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınları ezen, kadınları aşağılayan, kadınları ikinci sınıf sayan, hakkını yiyen, öldüren toplum belasını bulmuş demektir. Kıyamet işte budur. Kadın insandır, erkek insanoğlu. Sloganımız da bu. Kıymetli izleyiciler, esasen adaletin dedi ki tecellisi ve ahlaki çöküntünün de temelinde eğitimsizlik. Yani hem aileden tutun hem de yani örgün eğitim ve yaygın eğitimde problemimiz var. Aile içinde yeterince değerler, normlar üzerine insanlarımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı yetiştiremiyoruz maalesef. Yahut yetiştiren aileler var ve fakat çocuğundan ilgilenmeyen, yetiştiremeyen aileler ise ne yapmış oluyor? Onların çocukları öbürlerine de ne yapmış oluyorlar? Bu yanlışlıklarını sürdürmüş oluyorlar. Dolayısıyla da sosyal ve siyasal tercihler sonucunda bu günleri yaşıyoruz. Enfal suresi 53'te bir toplum kendini değiştirmediği sürece Allah o toplumu değiştirici değildir. Yahut başka bir açıdan bakalım. Bir toplum kendisini düzeltmedikçe Allah o toplumu düzeltmez. Çünkü bunlar bizim tercihlerimiz. Yanlışı, ahlaki normlardan uzak yaşantıları ve aynı zamanda eğitimdeki kalitenin düşüklüğünü de hep bizler kendimiz tercih ediyoruz. Dolayısıyla da en başta sorumlu olanlar bizleriz. Demek ki bu olumsuzluklar kendi tercihlerimiz. Toplumsal çürümenin nedeni özümüzden, milli duygularımızdan, aynı zamanda evrensel değerlerden, mefkürelerimizden, harsımızdan ve kültürlerimizden uzaklaşma. Bütün bunlara sebebiyet veren nedenler vardır ki işte bu nedenler üzerinde şimdi durmaya başlayalım. Öncelikli olarak ahlak konusundan başlayalım. Ahlak dedik. Nedir ahlak? Yani doğruluk, dürüstlük, hayırhahlık, şefkat, merhamet, insancıl olmak, insan olmak, insaflı davranmak, vicdanlı davranmak, vicdanlı olmak, başkalarının hak ve hukukuna riayet etmek, başkalarının hak ve hukuklarına riayet etmek, kendi nefsi için işlemiş, arzulamış olduğu bir şeyi başkaları için de istemektir.
İşte bütün bu saydıklarımız o ahlaki norm içerisindedir. Bir millet ahlaklı nesiller yetiştirmek zorundadır. Yoksa o millet yok olur gider. Geçmişimize baktığımızda geçmişimizde öylesine değerlerimiz vardı ki manevi, ahlaki değerlerimiz vardı ki maalesef günümüzde bunun yerinde yerler esiyor. Duyarlı insanlarımız var ama bu yeterli gelmiyor. Toplumun tamamı bu meseleye sahip çıkması lazım. Siyasilerin bu meseleye sahip çıkması lazım. El koyması lazım, neşter vurması lazım. Tabii ki sadece siyasiler bu meseleyi çözecek değillerdir. Esas meseleyi çözen millettir. Millet bu konular üzerinde ağırlık vermelidir. Evet, ahlak dedi ki doğruluk, dürüstlük, hayır, haklılık, şefkat, merhamet, insaf, vicdan gibi önemli değerlerdir ki bu değerlere uygun bir şekilde insanlarımızı yetiştirmeliyiz. Önce aileden başlayacağız. Ailede gerçekten de uzun soluklu bir eğitim yapacağız. Sonra okul dediğimiz yani örgün eğitim dediğimiz okulda da buna ne yapılması lazım? Ağırlık verilmesi lazım. Okullarımızda din kültürü, ahlak bilgi dersleri var. 1980 yılından beri günümüze kadar zorunlu dersler arasında yer alıyor. Ben de şahsen 11 yıl din kültürü, ahlak bilgi derslerine girdim okullarda. Fakat bu tam çözüm olmuyor. Yani yeterli değil. Demek ki okul müfredatında ahlaki konuların yeniden uzmanlar tarafından üzerinde durulup daha rantabil bir hale getirilmesi gerekir. Sonra sadece okul yetmiyor dedik. Ailede ilgisiz olan çocuklar okula gitmiş olsalar bile öğretmenleri onlara din ve ahlak konusunda güzel şeyler öğretmiş olsalar bile yine sonuç alınamayacaktır. Çünkü sadece aile içi bir eğitim yeterli değildir, okul da yeterli değildir. Mesela ahlaksızlık boyutuna baktığımız zaman işte mesela gıda tahşişlerinden bahsediliyor. Günümüzde haberlerde izliyoruz. Helal gıdaların içerisine haram gıdalar karıştırılıyor ya da Yedoğlu gıdalar karıştırılıyor. Ve bakıyorsunuz ki her bir tarafta usulsüzlükler var. Yani gıdada usulsüzlükler, alımlarda, satımlarda, ticarette, bütün bu alanların tamamında gerçekten ahlaktan kopmuş, fıtrattan uzaklaşmış, vicdandan, insaftan uzaklaşmış, tamamen kendi çıkar ve menfaati için insanların hayatını tehlikeye atabilecek, sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek gıdalar üretiyorlar ya da tüketiyorlar ya da satıyorlar. Bunun tabii ki hem bireysel boyutu vardır, hem aynı zamanda toplumsal boyutu vardır, hem de yönetim boyutu vardır. Bu konuda yöneticilerin ve idarecilerin sıkı denetimler yapması lazım. Ciddi denetimler yapması lazım. Bir gıda sektörünü incelemeye yahut da teftiş etmeye derken bir hafta öncesinden haber verilirse adam çoktan kendini düzeltiyor. O anda problem çıkmıyor. Ama müfettiş gittikten sonra ne yapıyor? Efendim tekrar eski haline dönüyor. Yani sık sık denetim olması lazım. Hem Tarım Bakanlığı hem aynı zamanda yerel ve genel belediyelerin mutlaka bunu yapması lazım. Bildiğimiz kadarıyla belediyelerden bu yetki alındı. Tarım Bakanlığı'na tercih edilmiş oldu. Bunlar da gözden geçirilmesi gerekir. Yani sürekli denetim olması gerekiyor. Uzman ekiplerin olması gerekiyor ki gıdada sahtecilik olmasın. İçerisine yabancı maddeler konulmasın. Halkın sağlığından oynanmasın. Yetmez bu teftişler, denetimler de yetmez. Ne olması lazım? Ağır cezai müeyyideler uygulanması lazım ki caydırıcılık olsun. Evet.
Uzun uzadıya konuşabiliriz bütün meseleleri ama benim vaktim sınırlı. Dolayısıyla da sizler de fazla yormak istemem. Şimdi adalet konusuna geçelim. Adalet konusunda da büyük sıkıntılarımız var. Yargılamadan tutun, kolluk güçlerinin suçluları yakalayıp götürmesinden tutun. Mesela yakın zamanda ne yapıldı? Uzun süre suçlu olduğu halde, suçu tespit edildiği halde tutuklanmayan, dışarıda duran bir sapık, yani sosyopsikopatlar vardır ve sosyopatlar vardır ki bunlar kişilik bozuklukları olanlardır, saplantıları olanlardır yahut da yasaklı madde kullananlar vardır ki bunların da denetim olması lazım. Ülkemiz neredeyse yasaklı madde cennetine dönüşmüş ya, cehennemine diyelim. Maalesef böyle. Demek ki denetimler olmuyor. Problemlerimiz çok. Dolayısıyla da bu konuda ne yapılması gerekiyor? İşte suçluyu yakalıyorlar, karakola götürüyorlar ve adam tedbirsiz olduğu için, yani o sapığı tedbirsiz bıraktıkları için, tedbir almadıkları için çocuk kaçıyor, neyse adam kaçıyor, sapık kaçıyor ve orada bir gencecik polisimizi şehit ettik. Yani orada da emniyet içerisinde de eğitim yetersizlikleri görülüyor, göze çarpıyor. Kısa sürede emniyet mensubu oluşmaz. Bunun bir akademisi olması lazım. Bunun bir altyapısı olması lazım. 5-6 ayda, bir yılda polis yetişmek olmaz. Yani yetişmiş olan o polisin mutlaka donanımlı olması lazım. Her bakımdan donanımlı olması lazım. Dolayısıyla da buralarda da sıkıntılar var. Ama diyelim ki kolluk güçlerimiz ne yapıyor? Suçluyu yakalıyor, götürüyor. Bu sefer de adli kovuşturma başlayacak. Bir bakıyorsunuz ki denetimli serbest. Adamın 10 suçu var, 15 suçu var, 30 suçu var, denetimli serbestlik. Burada da problem var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu problem nereden geliyor, nasıl geliyor? Demek ki caydırıcılık olmuyor, cezasızlık gibi bir algı toplumda oluşuyor. Şimdi o suçu işleyenler, işlemeye niyetli olanlar zaten cezasızlığı olacağını düşündüklerinden dolayı suça daha fazla yöneliyorlar. Hatta cezaevine girmiş olsa bile orada ıslah edici bir takım müeyyideler uygulanması lazım ki çıkınca ıslah olmuş olsun, tam da topluma adapte olacak bir duruma gelmiş olması lazım. Yani normal insanların içerisine anormal insan girerse ne yapar? Bir zaman sonra tekrar aynı suçlar işler. O anormal insan, suçlu olan, suçu sabit olan, mahkum olan o suçlu cezaevinde yatarken mutlaka canına işlemeli, acısını çekmeli, sıkıntıya uğramalı ki çıkarken de ne yapsın? Tamam, düzelmiş olarak bir daha suça yönelmesin diye. Burada da şu var, kolluk güçlerini demek ki yakalıyor, götürüyor, öbür tarafta bir problem var. Yasalara bakıyoruz. Yasalar, Avrupa yasaların tamamı bizde mevcut. Bir yerde var. Demek ki infaz yasasında mı problem var? İşin uzmanlarına havale ediyoruz. Ceza yasasında mı var? İnfaz yasasında mı var? Bir yerlerde problem var. Bu problemi de çözecek. Biz bu duyarlılığı gösteriyoruz halk olarak, insanlar olarak. Ama devleti yöneten büyüklerimiz buna mutlaka bir neşter vurmaları lazım. Akşamdan sabaha kısa vadeli tedbirlerin, önlemlerin alınması için yasalar mı gerekiyor? Yasa çıkaracaksınız, bir şey yapacaksınız. Çünkü toplum sürekli değişim ve dönüşüme uğruyor. Yani öyle de olumlu bir yönde değişim ve dönüşüm değil, olumsuz yönde oluyor. O nedenle de adli yargılamalardan tutun, kolluk güçlerinin takibine varıncaya kadar hepsinde
evrensel değerlere müracaat etmemiz lazım. Ne gerekiyorsa, hangi araçlar, gereçler gerekiyorsa, nasıl bir bütçe isteniyorsa o bütçeleri hazırlayıp donanımlı kolluk güçlerini oluşturmamız lazım ve aynı zamanda yargılama safhasında hakim ve savcıların da mutlak manada yeterli duruma gelmeleri gerekir. Ve geciken adalet değildir diyoruz, değil mi? Dolayısıyla da belki kısa sürede çözümlenmemiş olabilir. İşte kanıtlar, deliller, şunlar bunlar falan. İşin teferruatını, teknik olan taraflarını hakimler ve savcılar bilirler. Bir de burada şu daha var. Yani mesela devletin kademelerine, işte hakimlik diyelim kademesine, hukuk alanlarına böyle siyasallaşmaması lazım. Maalesef siyasallaşıyor. Şimdi kesinlikle şunu biliyoruz ve inanıyoruz ki ordunun içerisine kesinlikle siyaset girmemeli. Kışlaya diyoruz girmemeli. Camiye siyaset, diyanete siyaset girmemeli. Milli eğitime siyaset girmemeli. Ve aynı zamanda yargıya siyaset girmemeli. Herkes kendi adamını korsa sen gidersin, ondan sonra ben gelirim, ben başa geçtiğim zaman ben kendi adamlarıyım. Böyle bir şey olmaz. Nitelikli kişileri yerleştirmesi lazım. Yani bu liyakatlı ve nitelikli olanları, layık olanları seçmemiz gerekiyor, oralara yerleştirmemiz lazım. Ben bütün hakim ve savcıları tenzih ediyorum ama maalesef günümüzde bu sıkıntıların hepsini ayrı ayrı yaşıyoruz. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Fatih Sultan Mehmet Han surların yapımı için bir bütçe ayırıyor ve onu bir Urum ustasına veriyor, yani ihale ediyor. Ayrılmış olan bütçenin fazlalığında bir sarfiyat yapıyor usta ve Fatih onu sorguluyor. Neden böyle yaptın diyor. Zarar ettin. İşte milli malı zarar ettin. Bütçeyi zarara soktun. Fazla harcama yaptın diye adamın kolunu kesiyor. O da kadıya şikayet ediyor. Alıyor, ikisini de dinliyor. İşte diyor, Fatih diyor ki bu devletin ve milletin, yetimin malını fazla harcama yaptığından dolayı ben onu cezalandırdım diyor. Öbür ustaya soruyor. Sen niçin diyor daha fazla mal, yani bütçeden fazla para aldın da harcama yaptın diyor. O da diyor ki kaleler daha sağlam, muhkem olsun diye, düşmana karşı mukavemetli olsun diye ben fazladan yaptım diyor. Ben de Fatih'ten, padişahtan, sultandan şikayetçiyim diyor. Kısasa kısas diyor. Ve ne yapıyor? Kadı, hakim, yargıç Fatih'in elinin kesilmesine karar veriyor ve rivayete göre Urum ustası bundan vazgeçiyor. Şimdi bakın, demek ki yargılama yapılırken bir hukukun üstünlüğü diye bir kavram var ve bizim ülkemizde bu geçti. Yani 2006'lardan 2007'lerde, o dönemlerde, hatta 2010'lara kadar büyük Avrupa yasalarının tamamı geçti. Hukukun üstünlüğü diye. Üstünler hukuku mu yoksa hukukun üstünlüğü mü? Bunu tercih edecek vatandaşlar, insanlarımız. Tepkilerimiz de bu anlamda vermek durumundayız. Evet. Demek ki adalet konusunda da, yargılama konusunda da problemlerimiz, sıkıntılarımız var. Bunları millet olarak düşünüp, kafa yorup ve aynı zamanda yetkililere, ülkeyi yöneten insanlara bu arzu halimizi anlatalım, onlara bildirelim, baskılar yapalım, bu meseleleri çözsünler diye. Diğer meselemiz neydi? O da eğitim. Aslında hakimi de yetiştiren, savcı da yetiştiren, avukatı da yetiştiren, yani hukukçuyu da yetiştiren kimdir?
hangi sistemdir? Eğitim sistemidir. Yani milli eğitim sistemidir. Bu sistemden hepimiz geçiyoruz. Ahlaklı olanı da bu sistem içinden çıkıyor. Ahlaksız olan da bu sistem içinden çıkıyor. Demek ki bir yerlerde problemimiz var. Bunlardan birisi de eğitim sorunumuz. Günümüzde eğitim meselesini hem çözmüş sayılmayız. Yani mesela ikili eğitim sistemi var. Neden? Çünkü okullaşma oranı düşük. Sınıflaşma oranı düşük. Yani okullaşma oranı olmuş olsa ne yapacak? Çocuk sabah çıkacak, akşam eve gelecek. Yani akşama doğru çıkacak. Evet. Ders arasındaki teneffüslere bakıyorsun 5 dakika veya bilemedin 10 dakika. Çocuk oyun kuramıyor. Zihinsel bir eğitimden de geçmek lazım. Dolayısıyla da eğitimde her alanda yetersizliğimiz görünüyor. Buna şahit durumdayız. Dolayısıyla da bu eğitim meselesini hem bireysel olarak hem toplumsal olarak hem de siyasiler ve ülkeyi yönetenler olarak buna gece gündüz kafa yormak zorundayız. Yani eğitim sistemini mutlaka reformize etmek zorundayız. Sürekli reform da maalesef siyasilerin bu şeyleri, hataları. Sürekli bakıyorsun reform diyor, ondan sonra deforuma dönüyor. Böyle olmaz. Bir ülkenin eğitim sistemi kalıcı olmalıdır. Onun üzerine siyasiler oyun oynamamalıdırlar. Mutlaka bunu ne yapacağız? Bu eğitim sistemini çözmek zorundayız. Ben görev yaptığım zamanlarda müfettişlere ve ilgili kişilere kendi önermemi anlattım. Mesela eğitim şuraları yapılıyor. Bu yeterli değil. Yani eğitim şurası nasıl yapılıyor? Milli Eğitim Şurası nasıl yapılıyor? Oradaki milli eğitimdeki bürokratlar işte diyelim ki hükümetten veya bakanlıktan 3-5 tane bürokrat veya yetkili, işte diyelim ki işte bir psikolog bilmem ne falan, bu da yeterli değil. Şöyle anlatmıştım. Dedim ki aslında eğitim meselemizi çözebiliriz. Niyetimiz olmalı. Niyetimiz yoksa çözemeyiz. Nedir o niyet? Dedim ki sayın müfettişim, siz de ilgililere iletin. Ben bunu dedim ya, birkaç yerde söylemiştim yetkililere. Bir sefer Türkiye 7 bölge. 7 bölgeden insan, yani öğrenci gruplarını toplayacaksınız. Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir aylık bir zaman ayıracak, bütçe ayıracak ve bir yer ayıracak, mekan ayıracak. 7 bölgeden insan grubu, yani insan gruplarından öğrenci temsilcisi, veli temsilcisi, öğretmen temsilcileri, okul müdürleri ve aynı zamanda milli eğitimden teknik bürokratlar, siyasetten adamlar ve psikologlar, pedagoglar, buna benzer gibi, yani sosyologlar, ilim adamları, üniversitelerden ilim adamları, akademisyenleri toplayacaksınız. Toplasanız bunların tamamı 1000 kişi eder mi etmez mi? 300 kişi eder mi etmez mi, neyse. Ve bunlara soru sorduracaksın. Öğrenciye diyeceksin ki sen nasıl bir eğitim istiyorsun? Velisine diyeceksin sen nasıl bir eğitim istiyorsun? Öğretmen diyeceksin sen nasıl bir eğitim istiyorsun? Okul yöneticisi, müdüre sen nasıl bir eğitim istiyorsun? İşte teknik bürokrata, siyasiye, işte akademisyenlere vesaire. Ortak bir sonuç çıkacaktır ve ortak akılla eğitim sistemini oturtturabiliriz, inşa edebiliriz ve kurumsal hale getirmiş oluruz. Böylece maddi ve manevi günümüzdeki sorunların da temel kaynağı olan eğitim sorununu çözmüş oluruz kıymetli kardeşlerim. Evet, bütün yaşadığımız bu olumsuzluklar, evet değerli kardeşlerim, dediğimiz gibi bir kader mi yoksa tercih mi? Kendi tercihlerimiz mi?
Evet, size ne iyilik gelirse bu Allah'tandır. Size ne kötülük gelirse bilin ki bu sizin kendi elinize yapıp ettiklerinizdendir. Onun için de düşünen, akleden beyinler olarak, düşünceli insanlar olarak efendim akıllı, bilim üretebilecek, ilim üretebilecek ve dünya çapında ilime bilime imza atabilecek nesilleri yetiştirmek istiyorsak, ahlaklı, dürüst, namuslu, haysiyetli, onurlu, şerefli insanlar olmasını istiyorsak, adil yargıçlar, yargılamalar istiyorsak, mutlaka ve mutlaka sağlıklı, akıllı, rasyonel ve milli manevi değerlere uygun bir eğitim sistemini kurmakla inşallah başarmış olacağız. Sohbetimizin sonuna geldik. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Lütfen abone olmayanlar kanalıma abone olmaları unutmasınlar. Yorum yaparak paylaşımlarda bulunmayı unutmayınız. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın değerli kardeşlerim.